Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım ama bu sorudan öncelikle geçen hafta sorduğumuz soruların cevaplarıyla başlayalım. Öncelikle sorularımızı hatırlayalım. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım. Uzun bir soru sormuştuk. Yan tarafta fotoğrafını gösteriyorum. Bir gemi vardı. Bu gemide 20 tane mürettebat vardı. Bunlardan bazıları kaptan, bazıları mühendis, bazıları aşçı demiştik. Kaptanlar günlük 10 euro kazanıyordu. Evet. Mühendisler günlük 6 euro kazanıyordu. Aşçılar ise günlük 4 euro kazanıyordu. Günlük bütün hepsinin kazancı 108 euro olduğuna göre ve aşçı sayısı mühendis sayısından az olduğuna göre bu gemide kaç tane kaptan, kaç tane mühendis, kaç tane aşçı var diye sormuştuk. Bu soruyu şöyle yapacağız. Öncelikle iki tane denklem oluşturmamız gerekiyor. Birinci denklem, üçünün toplamı neydi? 20 idi. Yani kaptanlara K diyorum, mühendislere M diyorum, aşçıya A diyorum. Kaptan artı mühendis artı aşçı eşittir 20 yaptık. Kaptanlar ne alıyordu? 10 euro alıyordu. 10 kaptan artı 6 mühendis, yani 6 euro alıyordu. 6 mühendis artı 4 aşçı eşittir ne olacak? 108 euro olacak. Şimdi bu iki denklemi alt alta koyduğumuzda ve kaptan, mühendis, aşçı toplamı 20 idi ya. Onu ben 4 ile çarpıyorum işlemi daha da sadeleştirmek için. Burada ne oluyor? 4 kaptan artı 4 mühendis artı 4 aşçı eşittir 20'yi 4 ile çarparsak 80 yapar. Bunları alt alta çıkartıyoruz. 6 kaptan artı 2 mühendis eşittir 28 oluyor. Buradan sadeleştirme yaparsak, hep 2'ye bölersek 3 kaptan artı mühendis eşittir 14 oluyor. Buradan mühendisi yalnız bırakırsak mühendis eşittir 14 eksi 3 kaptan yapıyor. Şimdi yukarıdaki işlemde kaptan artı mühendis artı aşçı eşittir 27. Mühendis yerine 14 eksi 3 kaptan yazalım. Buradan biz aşçıyı kaptan cinsinden yapmamız lazım. 14 eksi 2 kaptan artı aşçı eşittir 20 çıkıyor burada. Evet. Yani aşçıyı yalnız bırakırsak 6 artı 2 kaptan kalıyor. Evet. Şimdi aşçı ve mühendisi kaptan cinsinden bulduğumuza göre burada neyi devreye sokacağız? Aşçı sayısının mühendis sayısından küçük olduğunu devreye sokacağız. Yani 6 artı 2 kaptan küçük olacak. 14 eksi 3 kaptandan, yani aşçı mühendisten küçük olacak. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 5 kaptan küçük olacak 8'den. Buradaki kaptana değer vereceğiz. Kaptana sadece hangi değeri verebiliyoruz? 1 değerini verebiliyoruz. Çünkü 2 verdiğimizde 2 çarpı 5 10 yapar, 8'den büyük olur. 8'den küçük olması lazım. Yani kaptanın bir tane olduğunu buradan tespit ediyoruz. Evet, kaptan bir tane. Kaptan 1 ise mühendis neydi? 14 eksi 3 kaptandı. Kaptanın yerine 1 koyarız. 14 eksi 3 11 mühendis çıkar. Aşçı da 6 artı 2 kaptandı. 6 artı 2 8 yapar ve gemimizdeki mürettebatın sayısını bu şekilde bulmuş oluruz. 1 kaptan, 11 mühendis, 8 aşçı. Evet, sorunun uzunluğu biraz fazlaydı ama yan tarafa koydum. Videoyu durdurup buradan inceleyebilirsiniz. Evet, matematiğimizi konuşturduk böylece. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Bu soruyu da yapalım. Burada aslan artı kaplan 27 verilmişti. Aslan eksi kaplan 17 verilmişti. Bu daha bir kolay. Alt alta bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Alt alta topladığımızda 2 aslan eşittir 2 aslan, kaptanlar gidiyor oradan. 2 aslan eşittir ne olmuş oluyor? 44 olmuş oluyor. 2'ye bölersek aslan eşittir 22 oluyor. Aslan 22 ise kaplan da 5 oluyor. Şimdi aşağıdaki işleme gelirsek, aşağıdaki işleme gelirsek aslan çarpı orada kaplan var ama oradaki kaplana dikkat etmeniz lazım. Orada tek kaplan yok. 2 kaplan var. Yani
Kaplan neydi? 5'ti. 5 artı 5 10 olacak orası. Aslan da neydi? 22 idi. 22 çarpı 10 cevabımız 220 olacaktı. Evet. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet. Böylece güzel bir matematik testi de yapmış olduk. Evet. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz şu. Elimizde bakın şu şekilde bir not kağıdı var. Kare şeklinde ufak bir not kağıdı var. Bir de makasımız var. Bu not kağıdını öyle bir keseceğiz ki orta kısmını bu not kağıdından kendimizi geçireceğiz. Ama nasıl yapacağız? Evet, sorumuz bu. Evet, bu yöntemi öğrendiğinizde arkadaşlarınıza harika bir oyun yapabilirsiniz. Bu kağıdın ortasını öyle bir keseceğim ki bu kağıdın içerisinden nasıl geçerim? Evet, kenarlarını kesmeden sadece ortasını keserek. Size şöyle göstereyim. Bakın yaptığım bir şekli gösteriyorum. Kestikten sonra bu hale gelmesi lazım ve bu şekilde içinden geçilebiliyor olması lazım. Evet, bu şekle nasıl getiriyoruz? Bir deneyin bakalım. Bir sonraki haftanın zeka sorularında bunun yapımını anlatacağım. Evet, takipte kalın. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.